Bugün kullandığımız birçok robotun, akıllı ev sisteminin, otomasyon projesinin ve elektronik uygulamanın aslında arkasında ortak bir isim bulunuyor, Arduino. Belki bu ismi daha önce birçok kez duydunuz, belki internette gezerken karşınıza çıktı, belki okulda bir projede gördünüz ya da YouTube'da izlediğiniz elektronik videolarında sürekli duyuyorsunuz. Peki Arduino neden bu kadar popüler oldu? Neden elektronik öğrenmek isteyen milyonlarca insan ilk olarak Arduino ile tanışıyor? Ve en önemlisi Arduino gerçekten nedir? Bu videoda sadece Arduino nedir sorusunu cevaplamayacağız. Arduino'nun nasıl ortaya çıktığını, nasıl çalıştığını ve üzerindeki parçaların ne işe yaradığını, hangi Arduino kartının hangi projeler için uygun olduğunu ve hatta hangi noktadan sonra ESP32 veya STM32 gibi daha gelişmiş platformlara geçmeniz gerektiğini birlikte öğreneceğiz. Arduino'nun hikayesi aslında 2005 yılında İtalya'da başlıyor. O dönemde elektronik geliştirme kartları vardı. Ancak bunların büyük çoğunluğu yeni başlayanlar için arkadaşlar oldukça karmaşıktı. Basit bir led yakmak bile ciddi teknik bilgi gerektiriyor. Programlama araçlarını kurmak ve donanım hazırlamak ise çoğu öğrenciyi daha en başında çok zorluyordu. İtalya'daki Interaction Design Institute ve Ivry isimli tasarım okulunda da benzer bir problem vardı. Buradaki öğrencilerin büyük kısmı elektronik mühendisi değildi. Tasarımcılar, sanatçılar ve farklı alanlardan gelen öğrenciler yaratıcı fikirlerini hayata geçirmek istiyorlardı. Fakat elektronik bilgileri yeterli olmadığı için projelerini geliştirmekte zorlanıyorlardı. İşte tam bu noktada çok önemli bir fikir ortaya çıktı. Neden elektronik geliştirmeyi herkes için daha kolay hale getirmeyelim? Bu fikir veya bu soru etrafında Massimo Banzi, David Quartles, Tom Igoe, David Mellis ve ekibinin diğer üyeleriyle birlikte çalışarak Arduino platformunu geliştirmeye başladı. Ancak Arduino'yu farklı yapan yalnızca donanım değildi. En önemli özelliklerinden biri de açık kaynak olmasıydı. Yani hem donanım tasarımları hem de yazılım araçları herkes tarafından incelenebiliyor, geliştirilebiliyor ve en önemlisi paylaşılabiliyordu. Bu sayede dünyanın dört bir yanından insanlar Arduino için binlerce proje geliştirdi. Yüzlerce sensör kütüphanesi yazdı ve bugün hala büyümeye devam eden dev bir topluluk oluştu. Aslında Arduino'nun başarısının en büyük nedeni de tam olarak buydu. Elektroniği sadece mühendislerin yaptığı bir alan olmaktan çıkarıp herkesin deneyebileceği bir hale getirmek. Bugün milyonlarca insan elektronik öğrenmeye Arduino ile başlamasının temel nedeni de işte bu yaklaşım oldu. Bunlar arka planda nasıl gerçekleşiyor? Arduino nasıl çalışır? Yani bilgisayarımızda yazdığımız birkaç satır kod nasıl oluyor da gerçek dünyadaki bir LED'i yakabiliyor, bir motoru döndürebiliyor ya da bir sensörden veri okuyabiliyor. İlk bakışta oldukça karmaşık gibi görünse de çalışma mantığı aslında oldukça basit. Her şey bilgisayarımızda Arduino IDE isimli programı açmamızla başlar. Bu program içerisinde C ve C++ temelli Arduino kodlarımızı yazarız. Kodumuzu tamamladıktan sonra ilk olarak doğrulama işlemi yapılır. Bu aşamada yazdığımız kodda herhangi bir söz dizimi hatası olup olmadığı kontrol edilir. Eğer her şey doğruysa kodumuz bilgisayarın anlayacağı metin olmaktan çıkar ve mikro denetleyicinin anlayabileceği makine diline dönüştürülür. Buna derleme işlemi denir. Derleme tamamlandıktan sonra ise upload yani yükleme aşamasına geçilir. Bu aşama USB kablosu üzerinden hazırlanan program Arduino kartın hafızasına gönderilir. Kod karta başarıyla yüklendikten sonra artık bilgisayarın sürekli bağlı kalmasına gerek yoktur. Arduino hafızasına kaydedilen programı kendi başına çalıştırmaya devam eder. Yani küçük ama bağımsız bir çalışan bilgisayar gibi davranır. Şimdi en çok karıştırılan noktaya gelelim. Birçok kişi Arduino'yu yalnızca mavi renkli bir elektronik kart olarak düşünüyor. Aslında bu tam olarak da doğru değil. Arduino denildiğinde aklımıza sadece kart gelmemeli. Çünkü Arduino tek bir donanımdan çok daha büyük bir ekosistemin adı. Peki bu ekosistemi oluşturan parçalar nelerdir? İlk olarak mikro denetleyiciden başlayalım. Mikro denetleyiciyi bir bilgisayarın işlemcisi gibi düşünebilirsiniz. Nasıl ki bilgisayarda yapılan bütün işlemleri işlemci yönetiyorsa, Arduino üzerinde de tüm kararları veren parça mikro denetleyicidir. Örneğin, Arduino Uno kartında bu görevi ATmega 328P isimli mikro denetleyici üstlenir. Bu küçük çip sensörlerden gelen verileri okur, sizin yazdığınız kodları çalıştırır ve motorlara, ledlere ya da diğer elektronik bileşenlere gerekli komutları gönderir. Yani aslında Arduino'nun beyni bu küçük siyah çiptir. Fakat bu çipi tek başına satın alsaydınız onu kullanmanız oldukça zor olurdu. İşte burada geliştirme kartı devreye giriyor. Arduino Uno gibi geliştirme kartları mikrodetleyici kullanımı kolay bir hale getirmek için tasarlanmıştır. Kartın üzerindeki USB bağlantısı, güç devresi, reset butonu, giriş ve çıkış pinleri gibi birçok yardımcı bileşen bulunur. Bu sayede karmaşık elektronik devreler kurmadan yalnızca USB kablosunu bilgisayarınıza takarak projeler geliştirmeye başlayabilirsiniz.
Ancak Arduino yalnızca bundan da ibaret değildir. Arduino aynı zamanda bir yazılım platformudur. Bilgisayarımıza kurduğumuz Arduino IDE sayesinde kodlarımızı yazabiliriz, derleyebilir ve birkaç saniye içerisinde kartımıza yükleyebiliriz. Üstelik binlerce hazır örnek proje ve ücretsiz kütüphane sayesinde birçok sensörü yalnızca birkaç satır kodla çalıştırmak mümkün. İşte Arduino'yu bu kadar popüler yapan en önemli nedenlerden biri de budur. Elektronik bilgisi çok fazla olmayan bir kişi bile kısa süre içerisinde çalışan projeler geliştirebilir. Aslında Arduino'yu tek bir cümleyle tanımlamak gerekirse şöyle diyebiliriz. Arduino mikro denetleyicileri kullanmayı kolaylaştıran, donanımı, yazılımı, kütüphaneleri, örnek projeleri ve büyük kullanıcı topluluğunu bir araya getiren açık kaynaklı bir geliştirme platformudur. İşte bu yüzden Arduino denildiğinde yalnızca elimizde tuttuğumuz kartı değil, onun etrafındaki bütün ekosistemi düşünmemiz gerekir. Şimdi Arduino Uno karşısına biraz daha yakından bakalım. Üzerinde birçok elektronik bileşen olduğunu görüyoruz. Eğer daha önce hiç elektronikle ilgilenmediyseniz bunların karmaşık görünmesi oldukça normal. Ancak aslında her parçanın belirli bir görevi var. Kartın ortasında bulunan büyük siyah çip, biraz önce bahsettiğimiz ATmega 328P mikro denetleyicisidir. Yani Arduino'nun beyni tam olarak burasıdır. Sizin yazdığınız bütün kodlar burada çalışır. Sensörlerden gelen verileri okur, hesaplamalar yapar ve çıkış pinlerine gerekli komutları gönderir. Kartın sol tarafında ise USB bağlantısını görüyoruz. Bu bağlantının iki önemli görevi vardır. Birincisi bilgisayarla haberleşmeyi sağlar, kodlarımızı bu bağlantı üzerinden Arduino'ya göndeririz. İkincisi ise karta güç sağlayabilir. Basit projelerde yalnızca USB kablosu kullanarak hem program yükleyebilir hem de kartı çalıştırabilirsiniz. USB girişinin yanında ise güç girişini görüyoruz. Bazı projelerde Arduino'yu bilgisayara bağlamak istemeyebilirsiniz. Örneğin bahçeye yerleştirdiğiniz bir sulama sistemi ya da sürekli çalışacak bir otomasyon sistemi düşünün. Bu gibi durumlarda harici bir adaptör veya pil kullanarak Arduino'yu çalıştırabilirsiniz. Şimdi kartın kenarlarındaki pinlere bakalım. Üst tarafta bulunan pinlerin büyük kısmı dijital giriş ve çıkış pinleridir. Bu pinleri açma kapama mantığıyla çalışan işlemler için kullanırız. Örneğin bir led yakmak, bir röleyi kontrol etmek ya da bir butonla sinyal okumak gibi. Kart üzerinde bazı dijital pinlerin yanında küçük bir işaret bulunur. Bu işaret o pinlerin PNV yani Pulse Width Modulation desteğine sahip olduğunu gösterir. Pil sayesinde aslında tamamen analog olmayan bir sinyal üreterek LED'in parlaklığını değiştirebilir veya servo motor gibi bazı bileşenleri kontrol edebiliriz. Kartın alt kısmında ise analog giriş pinleri bulunur. Bu pinler yalnızca açık veya kapalı bilgisi okumaz. Bunun yerine belirli aralıkta değişen voltaj değerlerini ölçebilir. Örneğin bir sıcaklık sensörü, ışık sensörü veya potansiyometreden gelen değişken değerleri bu pinler üzerinde okuyabiliriz. Kart üzerinde ayrıca 5 volt, 3.3 volt ve GND yani toprak bağlantıları da bulunur. Projelerimizde kullandığımız sensörlerin ve diğer elektronik bileşenlerin enerjisini genellikle bu pinlerden sağlarız. Bir diğer önemli parça ise reset butonudur. Bu butona bastığımızda Arduino yeniden başlar ve yüklediğimiz program en baştan çalıştırılır. Özellikle geliştirme aşamasında oldukça kullanışlıdır. Aslında Arduino'nun üzerinde gördüğünüz bütün bu parçalar tek bir amaç için birlikte çalışır. Elektronik projeleri geliştirmeyi kolaylaştırmak. İşte bu yüzden Arduino elektronik öğrenmeye başlayan kişiler için dünyanın en çok tercih edilen geliştirme kartlarından biri haline gelmiştir. Peki, Arduino denildiğinde yalnızca Uno kartından mı bahsediyoruz? Aslında hayır. Arduino ailesi farklı ihtiyaçlara göre tasarlanmış birçok farklı karttan oluşuyor. Bunlardan en bilineni Arduino Uno. Yeni başlayan için oldukça uygun bir kart. Temel elektronik projeleri, sensör uygulamaları ve eğitim amaçlı çalışmalar için fazlasıyla yeterli. Daha küçük projeler geliştirmek isteyenler ise genellikle Arduino Nano'yu tercih ediyor. Nano, Uno ile benzer özelliklere sahip olmasına rağmen çok daha küçük bir tasarıma sahip olduğu için dar alanlara kolaylıkla yerleştirilebiliyor. Eğer çok sayıda sensör veya modül kullanacaksanız Arduino Mega öne çıkıyor. Şimdiye kadar Arduino'nun ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, nasıl çalıştığını ve farklı kartlarını inceledik. Peki bütün bu bilgileri öğrendikten sonra akla şu soru geliyor aslında. Arduino ile gerçekten neler yapılabilir? Aslında bu sorunun tek bir cevabı yok arkadaşlar. Çünkü Arduino hayal gücünüzde sınırlı diyebileceğimiz kadar geniş bir kullanım alanına sahip. En yaygın kullanım alanlarından biri robotik projeler. Örneğin çizgi izleyen robotlar, engelden kaçan robotlar, robot kollar veya uzaktan kontrol edilebilen araçlar gibi birçok proje Arduino ile geliştirilebiliyor. Bir diğer önemli alan ise akıllı ev sistemleri. Işıkları otomatik açıp kapatan sistemler, sıcaklığa göre çalışan fanlar, hareket algılayan güvenlik sistemleri veya telefon üzerinden kontrol edilebilen otomasyonlar bunlardan sadece birkaçı. Arduino çevresel veri toplama projelerinde de oldukça sık kullanılıyor. Sıcaklık, nem, hava kalitesi, ışık seviyesi veya toprak nemli gibi birçok veriyi sensörler yardımıyla ölçebilir
ve bu bilgileri bir ekranda gösterebilir ya da başka sistemlere aktarabilirsiniz. Tarım alanında da Arduino'nun önemli kullanım alanları bulunuyor. Örneğin toprağın nemini sürekli ölçerek yalnızca gerektiğinde çalışan otomatik sulama sistemleri geliştirilebilir. Bu sayede hem su tasarrufu sağlanır hem de bitkilerin düzenli olarak sulanması mümkün olur. Eğitim dünyasında ise Arduino'nun yeri oldukça farklı. Bugün dünyanın birçok okulunda ve üniversitesinde elektronik ve programlama derslerinde Arduino tercih ediliyor. Çünkü karmaşık elektronik devreleri kurmadan kısa sürede çalışan projeler geliştirmek mümkün oluyor. Bunun yanında Arduino güvenlik sistemlerinde, hava durumu istasyonlarında, LED animasyonlarından küçük otomasyon sistemlerine kadar çok farklı alanlarda kullanılabiliyor. Belki de Arduino'nun en büyük avantajı tam olarak burada çıkıyor. Tek bir alana odaklanmıyor. İster bir öğrenci olun, ister hobi olarak elektronikle ilgilenen, ister yeni bir ürün geliştirmek isteyen bir girişimci olun, Arduino fikirlerinizi prototipe dönüştürmek için güçlü ve erişilebilir bir başlangıç noktası sunuyor.